Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün evde restoran tadında bir İtalyan pizzası yapacağız hep birlikte. Evet, malzemeler. Hamur malzemelerine bağlı kalın ama üst malzemeler tamamen isteğinize göre değişebilir. Burada sıcak su kullandım. Süt daha ılıktı ama ikisi karışımı daha ılık olması gerekiyor. Yani ne sıcak olacak ne soğuk olacak. Muhakkak ılık olması gerekiyor. Sıcak olursa maya yanar, soğuk olursa hamur kabarmaz. Çırpıcıyla mayayı iyice eritiyorum. Burada 2 kaşık şeker kullandım. 2 tatlı kaşığı. Özellikle hamuru daha iyi kabartacaktır. Muhakkak kullanmanızı tavsiye ederim. Hem hamuru daha lezzetli hem de daha pofuduk pofuduk yapmasını sağlayacak. Isısına bakıyorum. Bana biraz soğuk geldi. Tekrar sıcak su ekliyorum karıştırarak. Çok az. Şimdi unu ilave etmeye başlıyorum. Kulak memesi kıvamında harika bir hamur elde etmeye çalışacağım şimdi. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz harika oldu. Kıvamı, yapısı müthiş. Hamur da ılık oluyor bu arada kullandığımız malzemelerden dolayı. 10-15 dakikada zaten mayalandı. Şimdi onu mayalanmaya gönderiyorum ve domates sosumuzu. Ben burada kış olduğu için konserve kullandım. İçinde hiçbir şey yok bu arada konservenin. Sadece domates var. Siz isterseniz normal domatesten 3, 4, 5 domates de kullanabilirsiniz. Tuz koyuyorum içine. Kekik. Biraz da karabiber atıyorum. Biz bunu restoranda da aynı bu şekilde yapıyorduk arkadaşlar. Ben uzun süre İtalyan restoranında çalıştım. Özellikle de püf noktalarıyla vermeye çalışıyorum. Çok ezmedim domatesi. Bir kaşık salça kullanıyorum, domates salçası. Bu da iyice erimesi için sanırım yeterli olmuyor. Çırpıcı kullanıyorum. Yine biraz yağ. Arkadaşlar pizzada evde yapılan pizzaların sönük, soluk renkte olmasının tek sebebi yağı çok az kullanıyor olmanız. Burada sosuna, üzerine de biraz sonra hamuruna da azıcık da olsa yağ kullanacağız. Ben burada yine kış olduğu için donmuş biber kullandım. Yazdan közlediğim kapya biberleri ve hazırladığım sosis, sucuk, mısır ve mozzarella. Evet,
Evet, hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Şimdi tezgaha alıp 3 eşit parçaya bölüyorum. Benim fırın tepsilerime göre ayarlamak istedim ben. İsterseniz bunu yuvarlak veya benim gibi dikdörtgen de yapabilirsiniz. Benim tepsilerim o şekildeydi. Ben dikdörtgen yapmak istedim. 3 eşit parçaya bölüyorum. Arkadaşlar burada açarken ben bir süre elimle açtım. Ama biz bunu restoranda üzerine yağ döküyorduk. Altına üstüne yağ ile açıyorduk. Ben çok yağlı olmaması için böyle elimle biraz uğraştım. Ama yağ ile açılınca daha kolay oluyor tabii. Sonra da oklavadan yardım alacağım. Böylece incecik bir hamur. Gerçekten pizzada ne kadar ince hamur o kadar lezzetli bir pizza elde ediyorsunuz. Bu şekilde de devam edebilirdim. Oklava veya merdane de kullanabilirsiniz. Elinizle de açabilirsiniz. Ben daha pratik olması için biraz oklavadan destek aldım sadece. Gördüğünüz gibi incecik bir hamur elde ettim. Şimdi iki parmağımı kullanarak kenar yapıyorum. Gerçekten kenarları normal pizzada çok sevmem, kuru olur. Ama bunda biraz yağ da olduğu için gerçekten böyle börek gibi oluyor. Kenarları da gerçekten yeniyor yani. Hamurumu iyice eşit bir şekilde yayıyorum. Ve karıştırdığım domates sosum. Gerçekten tadı efsane oluyor. Bunlar buraya kadar olanlar birebir restoran ölçüleriydi arkadaşlar. Evet, şimdi mozzarella'yı döküyorum. Burada malzeme listesi tamamen sizin damak zevkinize, hayal gücünüze kalmış. İstediğiniz her şeyi koyabilirsiniz üzerine. Ama sadece olan püf noktayı söyleyeyim. Üzerine dökeceğiniz ürünler çok aşırı yoğun olmamalı. Şimdi beni de göreceksiniz. Tek tek özenli bir şekilde diziyorum. Ve çok sık dizmiyorum. Çok malzeme koyacağım için. Eğer sadece mozzarella olacaksa daha yoğun kullanabilirsiniz. Ama ben bütün malzemelerden azar azar kullanmayı tercih ettim burada. Çok yoğun olursa böyle cıvık akışkan bir pizza elde edersiniz. Yani pizzanın çok malzemelisi de az malzemelisi de güzel olmaz gerçekten. Tam kıvamında olursa müthiş bir lezzet yakalarsınız. Bakın tek tek diziyorum hiçbirini atmadan. Bu pizzayı çocuklara yaptığım için köz kapya biber kullanıyorum. Acı biberleri bunu kullanmayacağım. Bakın mısırı bile tane tane döküyorum. Çok özenli olmalı çünkü üst malzemeleri.
Şimdi en önemli püf noktası, üzerine bir tutam kekik döküyorum arkadaşlar. Gerçekten restoranda da birebir aynı şekilde yapıyorduk. Birazcık kekik, çok belli de olmuyor ama tadını gerçekten lezzetli bir hale getiriyor. Şimdi en önemli püf noktayı veriyorum. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Bu hem pizza malzemelerinizin daha parlak olmasını, daha güzel pişmesini, görselinde daha güzel olmasını sağlıyor. Restoranlarda biz bunu daha çok döküyorduk ama ben burada daha özenli, daha dikkatli yaptım ve pişmiş hali. Bakın, akmıyor. Evde yapılan pizzalar genelde akar. Hem akmıyor hem çok güzel bir kıvamda ve hamur gerçekten ince. Önemli olan bunu yakalamak. En büyük püf noktaları budur pizzada. Şimdi kalınlığını da göstereceğim arkadaşlar. Bak, kenarları çok güzel kabarıyor ama orta kısmı gerçekten efsane, incecik. Bu da pizzamın diğeri arkadaşlar. Bunda da biber kullandım. Üçe bölmüştük. Bunda biber kullandım sadece içine. Ondan ekstra olarak diğerinden. Biraz sıcak olduğu için zor tutuyorum burada. Bakın, yine bu da efsane olmuş. Daha bunun hamuru daha ince olmuş. Ama üzerindeki yağdan dolayı pizza sönük değil. Özellikle parlak. Bunda kaşarları doğrayarak kullandım arkadaşlar. Farklı olarak. Bu son pizzamız. Ve bunu daha jelepon biberlerle daha acı bir pizza yapmak istedim. Zeytin de koydum içine. Burada istediğiniz gibi iç malzemesini kendiniz zevkinize göre düzenleyebilirsiniz. Ben 3 farklı pizza yaptım. Bakın, incecik. Kenarları gerçekten çok güzel, çok lezzetliydi. Afiyet olsun deneyen herkese.